Bambaşka sohbetlere hoş geldiniz. Tabii gene durmuyor, yazıyor, çiziyor. Bitmedi yani bitmedi. Yapıyor da yapıyor. Doktorası bitti, doktor oldu. Arada bir de kitap yazdı. Yeni kitabının adı Hepiniz Nasıl Mutlu Olursunuz. Bak o zaman diyeceğim ki sen mutlu oldun, bitirdin hikayeyi. Derdin bizim mutluluğumuzda. Bir merak ediyorum bunu yani nasıl oluyor? Hepiniz nasıl mutlu olursunuz? Niye kendini katmamış kitabın başlığına? Canım konuğuma soracak çok sorularım var. Kardeş kontenjanından da gelişine soracağım tabii soruları. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Platon diyor ki mutluluk bilgiyle kazanılır. Ha şimdi oldu, doktor oldu tabii. Bilgiler arş oldu yani öyle okumak yazmak. Oradan bir mutluluk geldi. Sevgili Doktor Özgür Bolat ne diyorsun? Gelin benimle. Suyumu alayım da ondan sonra Suyunu belki. alayım. Tabii ben size hizmet etmeyi bir Evet, borç teşekkür bilirim. ederim. Hoş geldiniz Özgür Bey. İyiyim, Nasılsınız? siz nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Komşu olamadık, uyuz oldum ama olsun yapacak bir Yine şey yok. yakınız canım. Evet de ne güzel sitenin içinde bir dolandım, bir heyecanlandım. Dedim çorbanın bir kasesini de kardeşime götürürüm. Akşamları yemek yapmaz bize Yine gelir. gönderirsin sen, sıkıntı olmaz. Bak ya gene bana iş. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben mutluluk konuşacağım. Nasıl konuşacağım? Moralim bozuk. Bana gelmedi Hepiniz. kitap. Kimseye gitmedi ya. Ha, havalısın. Vallahi. Doktor Ya, o olduktan yoğunluk. sonra çok değiştin. Doçent olduktan Pardon sonra. Ha. özür dilerim. Burada niye yok doçent doktor olmadı bu? Ne bileyim öyle Doktor Özgür Bolat Onu oturdu. seviyorsun, Evet. hoşuna gidiyor. Yoğunluktan ilgilenemedik onunla bu sene. Pardon. Hmm, Yani hayatınızda bize yarı olmaması üzdü. evet. Nasıl biraz. mutlu oluruz acaba bu şartlarda? Şimdi onu anlatayım. Ben hallettim o işi. Bana bak. Şimdi sizlere anlatacağım. Şimdi ben mutluluğun formülünü buldum diyorsun. Siz de sıra. Neden böyle bir başlık? Hepiniz nasıl mutlu olursunuz? Sen Ya çok mutlusun. organize güzel işlerde bir sahne vardı biliyor musun? Hani Evet. Yılmaz Erdoğan geliyor, işte Müslüm varmış diyor. Ondan sonra bir adam niye geldiniz kardeşim? Sonra diyor ki bye bye happiness, bye bye loneliness, bye Evet. bye happiness, takip edin beni happiness diyor. O İngilizce'deki happiness'te bir kelime oyunu oynayayım dedim. Ondan Peki. sonra ama anlaşılmıyordu. Evet. Altına da nasıl mutlu olursunuzu ekledik. Hepiniz nasıl mutlu oluruz olmayacağına göre öyle bir şey yaptık. Hiç anlamadık biz bunu yalnız onu bil. Yani evet. kitabı anlatmaya başlamadan önce başlığını anlatmak Ben zorunda de şey yapıyorum, kalacaksın. her ile tek tek gidiyorum anlatıyorum. Böylece o sorunu çözüyorum. Çünkü biz başlıktan anlamadık şu Onu anda. Başlık çözüyorum. şöyle bir şey. Ben çok mutluyum da siz nasıl mutlu olursunuz bir anlatayım. Evet. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle. Mutluluğun formülünü, Çok açık. Bir sen bir ben bir de bebek ne? evet öyle bir şey. Değil tabii ki. Hayır, hayır. Kitap yazmak zaten çözmek demek. Sorunları çözmek demek. Zaten mesela burada bir sürü problemi çözüyorsun kitap yazarken. Mesela para mutluluk getirir mi, getirmez mi bakıyorsun. Sonra araştırmalar diyor ki bazılarına getirir, bazılarına getirmez. Sonra bakıyorsun kime getirir, kime getirmez. Kime getirini bulduktan sonra ikinci soru geliyor. Bu insanlar para mutluluk getiriyorsa nasıl getiriyor? Neleri yapıyorlar ona bakıyorsun, onları çözüyorsun. Problem çöze temel mekanizmayı çözüyorsun. Ama hayatına uygulamak ayrı bir şey. Evet. Şimdi çözdüysen sana önce sorayım. Mutlu musun sen? Bitti mi hikaye yani? Mutlu Bu musun her bitmez, şartta? ölünceye kadar bitmez. Hmm. O şöyle bir şey, ne yaparsan sağlıklı yaşarsın, ne yaparsan sağlıklı yaşarsın sorusunu çözüyorsun. Sağlıklı beslenirsen, spor yaparsan, iyi uyursan ama sağlıklı beslenemiyorsun. Tamam. Ama bazen de şöyle oluyor. Çözmeden bir şey yapmaya çalışmak o zaten sakıncalı. En azından bir şeyi çözmek ilk adım. Sonra onu uygulamak ikinci bir adım. Tabii ki uygulayamıyorsun. Neden uygulayamıyorsun? Kaygın artıyor, uygulayamıyorsun. Koşullar değişiyor, uygulayamıyorsun. Duygunu yönetemiyorsun, uygulayamıyorsun. Evet. Güvende hissetmiyorsun, uygulayamıyorsun. Uygulayamasan da bile o araçların çantanda olduğunu bilmek çok iyi bir şey. Araçları kullanamasan bile. Ama hiç aracın olmaması daha kötü bir şey. O araçların olmaması. Peki kitabın akışından mı gidelim? Senin istediğin şekilde kitabın Mutluluk bölümlerine mi girelim? tanımlayarak gidelim. Evet tanımlar mısın? Evet, şimdi mutluluk ikiye ayrılıyor. Tamam. Biri mutlu olmak, diğeri de mutlu hissetmek. Mutlu hissetmekteki mutluluk aynı üzüntü, utanç, öfke gibi bir duygu. Mutluluğu hissettiğinde mutlu olduğun anlamına gelmiyor mu? Gelmiyor. Ha.
Gelmiyor. Hatta araştırmalar var. Latin Amerika ülkeleri daha mutlu hissediyor. Ama genelde baktığında daha mutlu değiller. Latin Amerika ülkeleri daha çok gülüyor. Evet. Gülmeyi ölçen araştırmalar var. Finlandiya, İskandinav ülkeleri daha az gülüyor. Tamam. Hangisi daha mutludur? İskandinav. İskandinavlar daha mutlu. İşte bu zaten literatürde bir çelişki. Zaten kitap yazmak o çelişkiyi çözmek. Ben şöyle çözdüm. Mutlu hissetmek, mutlu hisseden insanlar, daha çok pozitif duygu yaşayan insanlar daha çok gülüyor. Tamam. Ama hayatlarında bu mutlu olduğunu anlamına gelmiyor. O zaman ikiye ayırdım. Mutlu hissetmek ne, mutlu olmak ne? Mutlu hissetmekte iki şey var. Şurada çok güzel bir deneyden bahsetmişsin Harvard Üniversitesi'nden Alia Cram ve Alan Lander'ın yaptığı. Farklı otellerde çalışan 84 oda görevlisini iki gruba ayırıyorlar. Hatırlıyor musun? Tabii ki tabii, Okuyayım mı? hatırlamaz mıyım? Söylesene. Olay şu. Sen mutlu olmak istiyorsan ilk önce bakış açını değiştireceksin. Bakış açını. Yaptığın her şeyi aynı yapacaksın. Bakış açını değiştireceksin. Bu Alan Langer, Harvard'da profesör. Hatta bu mindfulness'u ilk kullanan kişilerden. Tamam mı? Şöyle yapıyor. Otelde çalışan görevlileri diyor ki, biliyor musun diyor. Senin gün boyu yaptığın şeyler aslında çok büyük bir egzersiz. Aslında sen diyor her gün spor yapıyorsun diyor. Aa, öyle mi diyor. Evet, bak diyor, bunu yapıyorsun, 100 kalori yakıyorsun, 30 kalori yakıyorsun. Sadece bilgi veriyor. Tamam. Diğerleri hiçbir şey yapmıyor ve herkes İki gruba ayırdı. Bir gruba bunu söyledi, söyledi. birine söylemedi. Söylemedi. Herkes hayatına devam ediyor. Aynı şekilde çalışıyor. Aynı süre çalışıyor. Tamam. Aynı işleri yapıyor. Sonra bakıyor. İşte 2 ay sonra bakıyor. Daha o kişiler daha çok kilo vermişler. Kan değerleri düzelmiş. Daha iyiye gitmiş. İşte neyse, şeker oranları düzelmiş. Ve bunu egzersiz olarak kodladıkları için bedendeki bütün şeyleri, yani ölçtükleri bütün şeyler daha iyi olmuş. Ve Daha sağlıklı dolayısıyla olmuşlar. belki de motivasyonları da değişti. Değişti. Onun için yaptığımız şeyleri, yüklediğimiz anlamları değiştirirsek mutlu olmamız çok daha kolay. Mutluluğu hissetmek, mutluluk değil'e biraz takıldım. Onu açar mısın? Tamam. Ne ya, sorguluyor gibi ne bu? Çünkü şöyle sorguluyorum, şu anlamda sorguluyorum. Hayır, anlamaya çalışarak mı? Sorgulayarak. Anlamaya çalışarak. Tamam. Ha. Ve anlatmanı sağlayarak Anladım, aslında. tamam. Şunu görüyorum ki his dediğin şeyde bir problem var zaten. Biz hissettiklerimizi zaten çok çabuk inkar ediyoruz. Hislerimizi özümsemeyi de bilmiyoruz. Onları ifade etmeyi de bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil, annemiz babamız bastırmayı öğretmiş. Evet. Buna ağlanır mı, buna üzülünür mü, bunda Aynen. ağlanacak ne var Yani diye. biz mesela korktuğumuzda da öfkelenebiliyoruz. Kırıldığımızda da öfkelenebiliyoruz. Kendimizi özgüvensiz hissettiğimizde de saldırganlaşabiliyoruz. Halbuki gerçekten üzüldüğümüzü hissetsek üzgün olacağız. Kırıldığımızı hissetsek kırgın olacağız. Öfkelendiğimizde öfkeli olacağız. Şöyle, O yüzden mutluluk hissi arada da kaynar zaten. Biz bunu hissetmeyiz gibi bir duygudayım. anladım. Zaten şöyle bir şey var. Üzüntü, değersizlik varsa üzüntüyü hissetmen senin için riskli bir şey. Neden? Çünkü üzüntü insanı içe döndüren bir duygu. Öfke dışa döndüren bir duygu. Sende değersizlik varsa, üzülüyorsan, içine döndüğünde değersizliğini keşfedeceksin, yüzleşeceksin. Tabii. Onun için utanç da öyle. Onun için insanlar değersiz hissediyorsa üzüntü yaşamamak isterler. Çünkü risklidir onlar için. Ne zaman üzüntü hissedersin sen? Özgüvenin yüksekse ve baş edebilecek kapasiten varsa o zaman ben üzüntü hissedebilirim dersin. İşte bir insan ne kadar değersiz ve yetersiz hissederse onu öfkeyle o kadar çok kapatıyor. Şimdi mutluluk, ay seni gördüğüme çok mutlu oldum dedim mesela. Bir Tamam. duygu ifade ettim burada. Tamam. Sadece bir duygu. Tamam mı? Mutlu hissetmek her duygu gibi bir duygudur. Tamam. Gün içinde amacımız pozitif duyguların sayısını arttırmak, negatif duyguların sayısını azaltmak değil. Çok önemli şey, negatif duyguları yönetmek. Ne kadar azaltmaya çalışırsak Baskılamak baskılamak mı anlıyorsun oluyor. sen azaltmayı? Yok, ben baskılamaktan bahsetmiyorum. Yönetmek. Evet, yani şunu demek istiyorum. Bir durum, aslında biraz önce dediğine geliyor mesele. Mesleğimden mutsuzum ve bu bir negatif. Üzüntü duyuyorum, bazen öfkeleniyorum. Ama ben mesleğimle ilgili pozitif anlamlar yüklersem negatifi azaltmış olurum. Dolayısıyla da bu benim motivasyonumu artırır ve mutlu hissetmemi sağlar. Tamam. O anlamda azaltmadan Anladım. O bahsediyorum. anlamda sen, Baskılamak başka bir şey. sen mutlu olmak kısmına geçtin. Evet. Günümüzde yani duygu açısından baktığımızda pozitif olayların sayısını arttırıyoruz. Tamam.
yaşadığımız negatif olayları yönetiyoruz. Anladım. Hatta Yüzleşiyoruz ve evet, yönetiyoruz bir yani. araştırma var, efsane araştırma. Bence kitaptaki en önemli araştırma şu. Sen günde 20 tane pozitif duygu yaşıyorsun diyelim. Peki. 5 tane negatif duygu yaşıyorsun. 20'ye 5. Ben de 10 tane pozitif yaşıyorum. 1 tane negatif yaşıyorum diyelim. Sen daha avantajlısın. Görünüşte daha avantajlıyım. Evet. Ama buradan kestiremiyorsun. Sen o 5 duyguyu yönetebiliyor musun, yönetemiyor musun? Ben bir duyguyu yönetiyor muyum, yönetemiyor muyum? Yani o 5 duyguda hissettiklerim mutlulukta hissettirdiğimi bastırıyor mu? Yok ediyor mu? Yok Bundan ediyor mı mu? bahsediyoruz? Yönetemezsen yok ediyor zaten. Sen günde 5 tane yaşa, ben günde 20 tane negatif duygu yaşayayım. Sen 5, ben 20. Ben daha iyi yönetiyorsam senden daha mutlu olurum. Yönetmekten kastın ne? Yönetmekten kastım şu. Mesela sen bana dedin ki aşağıladın diyelim beni. Aşağıladın. Sonra ben çıktım. Hemen aradım. Ya dedim Ceyda kendini ne zannediyor dedim. Herkesin içinde beni rezil etti dedim. Televizyonda rezil etti. Dedim şimdi insanlar arkamdan konuşacak dedim. Öfkelendim. Tamam. Yönettim mi bunu? Hayır. Yönetemedim. Şimdi sen beni aşağıladın. Tamam. Bir şey dedim. Ben dedim ki sen beni aşağıladın ya. Mesela bir şey söyledim. Ben dedim ya niye öyle düşünüyorsun Ceyda? Ondan sonra bırak şimdi benle didişiyorsun yine. Bak ne oldu? Üzerime almadım. Üzerime almadım ve ne oldu? Anlamaya çalıştım. Yani bu beni tetiklemedi. Anladın mı? Değerimi düşürmedi. Yani Öyle durum söyleyeyim. senden ötürü değil, benden ötürü. Evet. Sen de bunu bana geri iade ettin. Edebilirim. Geri iade ne demekse Evet. iade ettin. Sana iade edersem o da sıkıntılı olabilir. Çünkü beni rezil etti. Değerimi düşürdü. Ben öcümü alacağım dersem bu da şey. Hayır, Ha, yaptığın yansıttım tavırla gibi. yansıttın. Evet, evet. İade ettin yani. Ya da bir şeyden çok korktun. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şunu yapalım dedim mesela. Ama korktuğun an dersin ki ya şu anda çok korktum. Şurama bir ağrı girdi. Ben bunu yapıyorum var ya efsane oluyor. Ya Şimdi kitaplarda öğreniyorum ya. tabii. Bir dakika dur. Kitaplarda öğreniyorum ya. O öğrendim ama 10 yıl yapamadım. Sonra yapmayı öğrendim. Deneye deneye öğreniyorsun biliyor musun? Deneye deneye öğreniyorsun. Ya Kas gibi değil mi? kas gibi olmuyor bunu diyorsun. Bir daha ondan sonra o anda o korkunun adını koyarsan ve onunla kalırsan yine kitapta da yazdım. Dışarıdan kendine bakarsan mesela Özgür korktu şu anda. Özgür kaygılı dersen ve olayı yaşamın bir parçası olarak görmeye başlarsan o duygu otomatikman yönetiyorsun biliyor musun? Efsane bir şey. Otomatikman yönetiyorsun. Görüyorsun çünkü Evet, işte. gördüğün an onu yönetiyorsun. Ve gördüğün an şöyle bir şey aslında o. Ben hep içimden öyle diyorum. Şimdi bir sürü işte bir mağazadasın, bir sürü bir şey var önünde. Bir tanesini beğeniyorsun. Sen şimdi bir tane bir şey beğendiğinde diğerlerine artık bakmazsın ki. Ona odaklanırsın ve şeyleri düşünmeye başlarsın. Buna sahip olmak için param var mı? Bunu bugün alsam iyi hisseder miyim? Yoksa haftaya kadar bekler miyim? Mesela ne olur yani? Duygu da böyle bir şey. Öfkelendim. İlk tepkim eğer öfkeye, ilk odağım öfkeye olursa cevap verme telaşım ya da öfkeyle Evet. karşılık verme telaşım olmayacak ki. Ben öfkeliyim. Şimdi neye ihtiyacım var? Bunu halledecek durumda mıyım? Bu bende uzun sürer mi? Ben öfkeme daldım. Karşıdakini unuttum zaten. Yani beni öfkelendiren kim, bana ne yaptı önemli değil ki. Ben o an öfkeliyim. Aslında işte uzmanların kendinize dönün dediği şey bu. Ne hissediyorsan bir kendine dön. Öfkelendim. Ne yapabilirim ben bu öfkeyle şu anda? Kalbim hızlı çarpıyor. Ellerim terledi. Biraz titriyorum. Abi nefes alsam düzelir miyim? Bak gitti. Yani o anda ortamda ne olduysa gitti. Karşımdaki bana ne yaptıysa gitti. Çok kıymetli bir şey. Evet ama onun bir öncesi daha var. Evet. O da özgüvenden geliyor. O da şu. Hatta bir araştırma daha var efsane onu da anlatacağım birazdan. Şimdi benim özgüvenim düşük. Tamam. 20 tane zor soru var. Öğrenciyim ben. Tamam. Tamam mı? Soruları okuyorum. Diyorum ki ya bunlar çok zor. Şimdi diyorum ben ne yapacağım? Ya bir deneyeyim diyorum yapıyorum. Ya rezil olacağım. Annem kızacak. Babam kızacak. İnsanlar arkamdan konuşacak. Ne oldu? İşi unuttum artık kendi kimliğimle uğraşmaya başladım. Bu kendi kimliğinle uğraştığın zaman işte bütün o öfke yönetmen zorlaşıyor. Özgüvenim yüksekse eğer ben bakıyorum 20 tane soru var. Ya bu sorular çok zor. Nasıl yapacağım? Kolaydan başlayayım, bundan başlayayım. Uğraşıyorum. Diyelim ki yapamadım. Emin oldum başarısız olacağım. Sonra derim ki gittim şimdi başarısız olacağım. Ben bunu düzeltmem lazım. Bak kimliğime dönmedim. Aklım anneme, rezil olmaya, babama gitmedi. Hala eylemde kaldım. Özgüven zaten duygu yönetiminde o temeli sağlayan en önemli etken.